Herkese bol yağmurlu bir günden merhaba. İzmir'de güzel yağmur yağıyor geceden beri. Ki çevrelerde bayağı bir fırtınalar olmuş. Burası da biraz önce uçuşuyordu ama şu an biraz sakinledi. Güzel yağmur yağıyor. Ben de indim hayvanları doyurmaya. Hem de etrafı biraz derledim, topladım. Etrafta bir sıkıntı var mı diye baktım. Şu an itibariyle yok ama çatımızda hala bir iki noktada böyle bir tık 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 diye su akma sesi var. Maalesef bir usta bulamadık. Aranızda varsa bizim bu civarda bir usta çatıyı bakabilecek, yapabilecek, bizimle irtibata geçerse seviniriz. Ustalarda inanılmaz bir problem yaşıyoruz. Haberlerde inanılmaz görüntüler gördüm. Saat kulesi yıkılmış, tırlar devrilmiş. Açıkçası bizim burada da hani böyle bir fırtına olacak mı diye bekledik bütün gece. Allah'tan burada öyle çok büyük bir sıkıntı olmadı. Şu an itibariyle normal bir şekilde yağmur yağıyor. Ye. Ye. Yaşa. Önceki videomuzda balkonda tamirat ayakkabılığı yaparken birçok kişi sizin balkonunuzda bir kuzine güzel olur yazmış. Bir soba güzel olur yazmış. Hatta bizim bu aşağı odadaki pelet sobamızı oraya koydurabilirdiniz yazmış. Onu biz de düşündük. Ama bu pelet sobası hem bir ağırlık yapacak hem de çuvalları sürekli balkona çıkar indir. Bu zor olacağından dolayı onun sevdamızdan vazgeçtik. Sonuçta çok da küçük bir şey değil. Balkonda da epey bir yer kaplayacak diye onu buraya yaptırdık. Çünkü bu taş odayı güzel böyle değişik bir odaya çevireceğiz inşallah ilerleyen zamanlarda. Hani burada oturup burada en azından keyif yapılsın o görüntüyle dedik. Balkona hayalim küçük bir döküm soba almaktı. Ama balkonu yapan ustamız balkonda olmayacağını söyledi. Sebebi tavanın bu plastik lambiri, aynısı bizim balkonun tavanında da var. Bu ısıyı yedikçe zamanla böyle erime, dönme yapıyor. O da sıkıntı olacak. Yani oraya bir ısı verdiğinizde sonuçta bir boru geçecek. Aynı zamanda cam kapamanın camları damperli cam olduğu için sonradan kesilme yapılamıyor. Yani bir bacağı açamıyorsunuz. Anca bunu deliyorsunuz. Buna deleceksiniz ve çatıdaki sandviç paneli delip bacaya öyle çıkmanız gerekiyor. O da çok ısı yiyeceğinden dolayı dönme yapacağını söyledi. O yüzden balkonda maalesef böyle bir sıcak verecek böyle bir soba sevdamızdan vazgeçtik. Ama kuzineyi şöyle yapabiliriz. Onu düşünüyorum şu an. Bu aşağıda bir yerde açık havada kuzine kurup hani orada hem ateşimizi yakıp hem ne bileyim fırınından faydalanıp işte çayımızı üstüne koyup hani bu açık havada mesela şurada şöyle otururken çayınız orada filan hani öyle yararlanabiliriz. Hem de o ateşin keyfini ne bileyim işte kestanenizi üstünde pişirebilirsiniz. O şekilde faydalanabiliriz diye düşündüm. Açık alanda da olur mu?
Hani burada da nereye koyabilirim açıkçası onu düşünüyorum. Ha belki şöyle olabilir. Ama işte tabii buradan köpekleri almam gerekiyor. Yani belki buraya kurulabilir. Ama sanki açık havada daha iyi olur gibi geldi. Onu değerlendireceğim. Maalesef çok büyük bir yerimiz yok. Keşke gönül isterdi sağa sola her yere bir şeyler yapabilelim. Ama bir gün o da olacak. Bir gün çok büyük bir çiftliğimiz olacak. Buna inanıyorum ve bunun için mücadele ediyorum. Size de burada söylemiş olayım bunu. Evet, yağmurdan saklananlar. Hepsi oturdu yağmur izliyor. Okay. Hadi çocuklar, yok mu kakanız, çişiniz? Gidin kakanızı yapın, çişinizi yapın. Saldım sizi işte, hadi gidin oynayın. Yaban, yağmurdan mı korkuyorsun oğlum? Yağmur sevmiyor musun sen? He? Şira zaten en büyük kabusu. Gök gürültülü yağmur yağış. İşte adam yaban gitti. Yağmur mağmur dinlemem, ben etrafı teftiş ederim dedi. Şira hadi sen de git. Git kakanı yap. Hadi git kakanı yap. Koş kakanı yap hadi. Hadi. Yok mu kakan? Git kakanı yap. Hadi git kakanı yap. Dağlara çıkıyoruz. Abdullah abi aldı beni tekrar. Ama bu sefer hiç bilmediğimiz, görmediğimiz bir yere gidiyoruz. Değil mi abi? Evet. Bulabilirsek tabii. Tabii bulabilirsek. Ben de ilk defa geliyorum ama. Ne bakacağız orada? Çıntar. Çintara Bir bakacağız. de dağ çileği. Dağ çileği ama toplamayacağız. Toplamayacağız, Sadece tamam. bakmaya gidiyoruz. Öyle bakalım var mı yok mu? Öyle orman gezintisi. Evet, bakın dağ çileklerine. Çok güzeller. Muhteşem bir orman. Evet bakın. Pazarda bile bulması zor. Sadece yiyoruz bir iki tane. Dalından. Muhteşem lezzeti var. Evet, dolu yağışı başladı. Bir anda güneşten hava dönüverdi. Bizim çıntar yalan oldu abi. Şu güzelim çıntarları göremedik ya.
Vallahi göremedik. Bu sene de böyle gidersin. Görecek gibi değiliz ha. 2 tane çilek attım ağzıma, iyi oldu en azından. Abi nereye gittiğimiz hakkında bir fikrin var mı? Yok. Yok. Ama bak Hiçbir fikrim yok. yalnız değiliz. Birisi gelmiş burada zeytin topluyor. Hiçbir fikrim yok. Böyle mi Nereye gidiyorum? Git bakalım. Aha. Delik o. Buldun mu abi? Ya bunlar hep delisi. Zehirlisi yani. Bak şu uslu herhalde. Heh. Bak bu uslu. Uslu dediğin çıntar yani. Evet bu zehirsiz. Nasıl anladın? Belli zaten. Biliyorum ben onu da. Sen Bu nasıl zehirsiz. bir şeyinden anlıyorsun? Ya Görseli. renginden şeysinden anlıyorum ya. Mesela bak şunun arasında çok fark var bak. He, arkasına bakıyorsun. Evet. Bak gördün mü şu deli. Bu delisi. Bu uslusu. Bu zehirsiz. Evet. Abi sen Bu da deli. çıntarı toplamaktan ziyade bulmayı seviyorsun Bu galiba. da deli. Evet. Şurada var bir tane. Bu ne? Var mesela bak. Burada çimen mantarı var. Bu da geçmiş. Kurtlanmış. Ama onlar deli. Mesela bu uslusu. Şurada. O da çimen mantarı. O da geçmiş. Kurtlanmış yani. Kurtlanmış değil mi? Evet. Yani şundan bulabilsek. Menengeç. Menengeç ağacı. Söylemesi ayıptır. Kuru fasulye pilav, yanında da Tarhana çorbası. tarhana çorbası. Bizim tarhana çorbası. Evet, tabii ki de yani. Hayatımda- Bizimkinden başka tarhana hayat- çorbası içemem. Hayatımda yediğim en iyisi. Abartmıyorum size. Tarhana mı? Evet. Aynen vallahi herkes öyle diyor. Değişmedi değil mi? Yok değişmedi hep aynı. Var Zaten mı? artık tarhana yapamayız yazın. öyle. Devamı var mı? Tabii var şu anda daha. Bayağı yapmıştık ya yazın. Stokladık. Biz de kullanıyoruz mecburen. Yaptık fazla fazla. İşte isteyenler oluyor. Onları gönderiyoruz. Var ya, kurt gibi açım. Dağlara da çıktık ya, bayağı bir yorulduk, efor sarf ettik. Siz ne yaptınız bugün? Biz bugün Nevin'le paket yaptık. Hı hı. Ondan sonra işte ben paketleri hemen götürdüm kargoya. Kargoya teslim ettim. Bugün böyle bir gündü. Ondan sonra eve geldim. Gün ısıtma sağ olsun sıcak su yokmuş. Ben de kettle'da su ısıttım. Aile boyu yıkandık. Önce adayı yıkadım. Ada dedim otur. Kettle'da su yıkattım. Sonra kendim yıkandım. Ondan sonra tasla. Sonra atayı yıkadım. Ata dışarıda Yaptıracağım, oynuyordu. onu yaptıracağım. Bu bizim Vallahi öyle bir bizim durumumuz oldu pelet yani. sobasına bir aparat, bir şey takılıyormuş. Evet. O ısındıkça sıcak suyu da basıyormuş. Onu
artık halledeceğim yani. merak. Aynen, sıcak su olmaması kötü bir şey yani. Çok kötü Kaç ya. gündür Bir hafta. yıkanamadım. Tabii bugün zaten fırtına Bir de vardı. insan yıkanamayınca, yani alışmışsın her gün yıkanmaya. Yıkanamayınca insan tabii ister istemez kendini kötü hissediyor. Hani elektriklenme toplanıyor üstünde, şöyle su güzel bir şey yani. Su vallahi nimet. Ben çok seviyorum suyu. Neyse onu halledeceğim inşallah. Bugün Tahsin Usta geldi. Hadi be! Bugün ha? Aa, ben görmedim. Tüh, kaçırdım. Bizim evimizi yapan abimiz. Aa, Çatıya falan baktı da işte tabii Ne dedi? çatı onun işi değil ya. Ha. Öyle baktı aşağı odayı, bakalım köpekleri oradan aldığımızda Tahsin abiye yaptırtıracağım herhalde orayı. iyi bence. Aşağı oluyor. Aynen, Tahsin abi iyidir ya. Abdullah abi çatıya bir usta buldu, bakalım cuma belki gelecek inşallah. İnşallah. Geliyorum Çatı. diyorlar, gelmiyorlar ama. Artık hayırlısı Ben pek olan. inanmıyorum geleceğine. Hayırlısı Gelirse olan. sürpriz olur artık kendine. Çok ümitlenme bence. Ümitlemiyorum artık Gelirse ya. sürpriz olsun. Hani gelmeyecekmiş gibi düşün. Aa, siz mi geldiniz falan diye, öyle bir şaşırırsın. Beklemiyorduk diye. Bu arada arkandaki pencerede de çok güzel bir gün Evet. batımı var böyle bulutlarla. Evet, güzel. Çok acıktım, yiyoruz mu? Aynen, hadi sofraya kuracağım artık. Şunları köpeklere, sokak köpeklerine. Tamam vereceğim Etler, onları. etler. Tamam dursun da yemekten Bozulur sonra ya, vereyim. ne Tamam. falan. Evet, fırtınalı bir gün geçirdik bugün. Hava gerçekten çok ilginçti. Özellikle dağlarda. Bir dolu yağdı, bir güneş açtı, bir yağmur yağdı, bir fırtına çıktı. İnanılmaz bir gün geçirdik Abdullah abiyle. Hem ıslandık, hem üşüdük, hem ısındık. Her türlü mevsimi yaşadık. Ama uyarı yapıyorlar. Havalar bayağı bir soğuyor bugünden itibaren. Hatta o tepelere kar yağışı bile bekleniyormuş. Belki önümüzdeki günlerde oralarda kar görüntüleri çekeriz size. Bakın buradan da size şöyle son bir görüntü çekmek istedim. Akşam saatlerinde köyümüz balkonumuzdan nasıl gözüküyor. Tabii köy biraz daha yukarıda. Hani biz tam köyü göremiyoruz. Köyün girişindeyiz. Ama bakın çok güzel. Tam böyle hava aydınlıktan böyle karanlığa geçecek şekilde. Şöyle de bakın camın dışından göstereyim. Buradan Bayındır manzaramız gözüküyor. Koyunlarımız aşağıda. Karınları doydu. Çok güzel bir gün batımı var. Bulutlar harika. Biz gördüğünüz şu karşıki dağlara çıktık bugün. Oralarda dolaştık. Bayılıyorum ya böyle dağları, taşları gezmeye. Ama tabii yorucu oluyor. Olmaz böyle şey. Ata ne yapıyorsun ya? Ata ne yiyorsun? Bir dur. Herkes seni izliyor oğlum. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Konuşma, söylediklerimi söyleme. Söylediklerimi söyleme. Bak ya. Bak ben bunu ne yaparım biliyor musun? Hadi ata el salla. Vedalaşıyoruz. Bizoş. El salla. El salla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. See you soon. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.